ABD'siz Avrupa Birliği savunma kimliği ve Türkiye. 20 Ocak 2025 sonrası Trump iktidarının Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa savunmasına katkısını önemli ölçekte azaltacağı ve jeopolitik önceliğini İsrail jeopolitiği ve Asya Pasifik alana kaydıracağının açık beyanatları verilmişti. 24 Mart 2025 tarihinde dışarıya sızdırılan ve bir skandala imza atan Signal iletişim uygulamasında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın kurduğu sohbet grubunda Savunma Bakanı'nın yazışmaları bu konuda bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa'ya bakışını tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Hexet mesajında Kızıldeniz Deniz Ticaret Rotası'na tehdit teşkil eden Husilere saldırıyla ilgili Avrupa'ya yeniden kefil olmaktan nefret ediyorum demişti. Hexet daha sonraki açıklamalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu rotayı kendi ticareti için %3 oranında kullandığını, ancak Avrupa'nın %40 oranında kullandığını açıklamaktan geri kalmadı. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen saldırısının asıl sebebi Avrupa çıkarlarının korunmasından çok İsrail'in hem Husilere hem de İran'a karşı güvenlik çıkarlarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından korunmasıdır. Nitekim Amerikan saldırıları 10 günü aştığı halde Husiler geri adım atmadı ve Amerika Birleşik Devletleri ikinci uçak gemisi olan USS Carl Vinson'ı bölgeye getirme kararı aldı. Bu kararın Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nın Husiler tarafından vurulmasından sonra alınması önemlidir. Ayrıca Amerikan üssü Guam Adası'na 24 Mart sonrası intikal ettirilen 7 adet B-2 bombardıman uçağı ile 10 adet KC-135 havada yakıt ikmali tanker uçağı da İran'a verilecek mesajla ilgilidir. Kısacası Hexet'in Avrupa'ya yönelik yazdığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki hedefiyle doğrudan değil, dolaylı ilgilidir. Bu mesaj ister planlı, ister plansız şekilde sızdırılmış olsun, şüphesiz Avrupa'da devam eden savunma politikası geliştirme faaliyetlerine hız verecektir. ABD'siz Avrupa savunması. NATO, Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde Sovyetler Birliği'ni Batı Avrupa'dan uzak tutmak ve Avrupalı güçler arasındaki özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya yüzyıllardır süren rekabeti bastırmak için kuruldu. İttifak, Soğuk Savaş boyunca bir arada kaldı ve Sovyetler çöktükten sonra Rusya'ya verilen sözlerin aksine doğuya doğru genişledi. Soğuk Savaş bittiğinde 16 üyesi olan NATO bugün 32 üyeye sahip. NATO ayrıca Soğuk Savaş sonrası Birleşmiş Milletler kararları olmaksızın Kosova ve Libya başta olmak üzere pek çok yerde ve zamanda Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarının bir aracı olarak kural dışı kullanıldı. Bu yönüyle NATO dünyadaki pek çok ülke için barışı değil, krizleri çağrıştıran bir örgüte dönüşmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri 1949-2025 arasında Avrupa devletlerine koruma sağlamanın karşılığını ekonomik kazanç ve etki alanlarıyla geri alıyordu. Ancak Trump dönemi bu çarkın artık işlemediğini gördü. Amerika Birleşik Devletleri yatırımının karşılığını alamadığı gibi özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrası kendisinin de hızla zarar görmesine neden olacak karşılıksız bir sürece girildiğini gördü. Yeni küresel güvenlik mimarisi oluşmadığından bugün için Avrupa Birliği de kararsız bir durumla karşı karşıya. En kötüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkça kendilerini terk etmesine rağmen halen tüm hesapları Amerika Birleşik Devletleri yardımının gelebilme ihtimali üzerine yapıyorlar. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri tek başına Çin'i dengeleyemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gelecekte yakınlaşırlarsa Avrupa Birliği'nin durumu çıkmaza girebilir. Böyle bir durumda Avrupa Birliği ile Çin yakınlaşması bile söz konusu olabilir. Bugünün şartlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan çekilmesi, Avrupa Birliği'ni kısa ve orta vadede ciddi iki sorunla karşı karşıya bırakıyor. İlki, Ukrayna'da barışın tesisi ve korunması.
İkincisi, Rusya'ya caydırma sağlayacak şekilde Avrupa Birliği'nin savunma yeteneklerini arttırabilmesi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişinin farkında ve bir an önce ateşkes istiyor. Avrupa ülkeleri bu konuda da rekabet içinde hareket ediyor. Barış için Ukrayna ikna edilmeli. Ancak Avrupalılar İngiltere ve küresel finans oligarşisinin etki alanında hareket ederek savaşı teşvik ediyorlar. Birinci sorun acil ve hızla gelişen şartlara sahip. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna krizinde barış gücü olarak NATO'nun kullanılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Benzer şekilde Avrupa Birliği'nin kullanılmasına da Macaristan karşı çıkıyor. NATO ve Avrupa Birliği dışında Ukrayna için güvenlik ve caydırma sağlamak üzere istekliler koalisyonu olarak 5 ülke ortaya çıkıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya ve İtalya'nın oluşturduğu bu grup Avrupa'nın en güçlü ekonomileri ve en kalabalık ülkelerinden oluşuyor. Ancak NATO formatı dışında 5 ülkenin bir araya gelerek Rusya'ya caydırma sağlayacak bir kuvvet yapısı oluşturmaları zor. Ayrıca Rusya'nın 3 yıllık geçmiş dönemde yaşananlar paralelinde özellikle İngiltere ve Fransa'ya karşı esneklik göstermeyeceğini söyleyebiliriz. Kanaatimce halen eli güçlü olan Rusya'nın ikna edilebilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın öne çıkması kaçınılmaz olacaktır. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan çekilmesi, Avrupa Birliği'ni özellikle nükleer şemsiye ve seçilmiş alanlarda Rusya gibi bir rakibe karşı yeterli konvansiyonel savaş yeteneğinden yoksun bırakıyor. 20 Ocak 2025 sonrası yaşananlar, bırakalım Avrupa Birliği'ni, ABD'siz NATO'nun dahi Avrupa'ya ve Kiev'e güvenlik garantisi veremeyeceği gerçeğini ortaya koydu. Fransa ve İngiltere'nin toplam nükleer silah sayısı olan 550 başlık, toplam 5500 başlık sahibi olan Rusya'ya karşı caydırma sağlayamıyor. Brexit sonrası Avrupa Birliği kendi içinde Fransa'nın nükleer gücü dışında başka bir nükleer güce sahip değil. Konvansiyonel sahada Rusya'nın özellikle Ukrayna Savaşı sonrası gerek savunma bütçesine ayırdığı payın yüksekliği, gerekse savunma sanayinde rekor üretim artışıyla savaş ekonomisine geçmiş olması Avrupa ile arayı oldukça açıyor. Avrupa'yı yeniden silahlandırmak. Kısa süre içinde gelişen durumlar paralelinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 4 Mart 2025'te Avrupa'yı yeniden silahlandırma planı adlı stratejik bir savunma girişimi önerdi. Bu plan 2030 yılına kadar Avrupa'nın savunma altyapısını güçlendirmek amacıyla 800 milyar euroya kadar yatırım yapmayı öngörüyor. Planın temel bileşenleri arasında üye devletlerin savunma harcamalarını arttırmalarına olanak tanımak için mali kuralların esnetilmesi, ortak savunma projeleri için 150 milyar euroluk kredi sağlanması ve mevcut Avrupa Birliği fonlarının savunma yatırımlarına yönlendirilmesi bulunuyor. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası'nın savunma sektörüne destek vermesi ve özel sermayenin savunma alanına çekilmesi hedefleniyor. Brüksel, kriz durumlarına daha etkin yanıt verebilmek için bir kriz komitesi oluşturmayı planlıyor. Avrupa Birliği, vatandaşların kriz anlarında nasıl hareket edecekleri konusunda bilinçlendirilmesini ve kritik altyapıların korunmasını hedefliyor. Bu komite, savaşlar ve iklim acil durumları gibi çeşitli krizlere karşı hazırlıklı olmayı amaçlıyor. Ancak bu komitenin halen mevcut olan Avrupa Birliği Askeri Komite ile Askeri Planlama ve İcra Komitesi'nin varlığına rağmen neden kurulduğu açık değil. Avrupa Birliği Savunma Hazırlığı Beyaz Kitabı. Avrupa Birliği 19 Mart 2025 tarihinde Avrupa'nın Savunma Hazırlığı 2030 başlıklı müşterek beyaz kitap yayınladı. Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği tarafından hazırlanan 23 sayfalık rapor kanaatimce 4 ayrı kabullenme ile hazırlanmış. Birincisi, 1945 sonrası güvenlik mimarisinin değiştiği, ikincisi, Rusya'nın değişmez düşman olduğu, Çin'in küresel rakip ve kural temelli dünyaya meydan okuduğu,
Üçüncüsü, Ukrayna'ya desteğin Avrupa savunması için en acil görev olduğu ve Ukrayna'ya Rus tehdidinin ortak güvenliğe en büyük tehdit oluşturduğu. Dördüncüsü, Avrupa güvenliğinin en büyük dayanağının NATO ve transatlantik destek olmaya devam edeceği kabullenmeleridir. Avrupa'nın kararlı bir şekilde hareket etmesini, savunma harcamalarını arttırmasını, ordusunu modernize etmesini ve güvenlik ve caydırıcılığı sağlamak için birliğini korumasına odaklanan rapor, özetle güvenlik ortamında en büyük önceliği Rusya tehdidiyle Ukrayna'daki savaşa vermekte. Ayrıca Kuzey Afrika, Orta Doğu, Arktik Okyanusu ve Çin'den kaynaklanan jeopolitik zorlukların yanı sıra terörizm, hibrit saldırılar, iklim krizi, kitlesel göçler ve organize suçlar gibi güvenlik tehditleriyle de karşı karşıya kaldığını ifade etmektedir. Ana görevin Rusya'yı caydırmak ve Avrupa'nın geleceğini güvence altına almak olarak belirleyen rapor, savunma harcamalarının önemli ölçüde artırılmasını önermekte. Dünya hızla ilerlerken Avrupa'nın askeri modernizasyonda geride kaldığına vurgu yapan rapor, ortak savunmayı güçlendirmek için 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşından çıkarılan dersleri de göz önüne alarak 7 kilit yetenek alanına dikkat çekmektedir. Bunlar 1. Hava ve füze savunması. Hava tehditlerine karşı çok katmanlı savunma. 2. Topçu sistemleri. Uzun menzilli ve hassas vuruş kabiliyetleriyle. 3. Mühimmat ve füzeler için stratejik stokların oluşturulması. 4. Dronlar ve karşı drone sistemleri. Keşif, gözetleme ve saldırı kabiliyetlerinin geliştirilmesi. 5. Askeri çeviklik. Hızlı birlik hareketi için ulaşım altyapısının iyileştirilmesi. 6. Yapay zeka, kuantum, siber ve elektronik harp. Yeni nesil savunma teknolojilerine yatırım yapılması. 7. Stratejik kuvvet çarpanları ve kritik altyapının korunması. Hava köprüsü, havada yakıt yeteneği, istihbarat ve gözetleme ile denizde durumsal farkındalığın geliştirilmesi. Emniyetli muhabere, uzayın kullanımı ve korunması ile askeri akaryakıt altyapısı geliştirilmesi. Avrupa Birliği bir yandan bu temel 7 alanda 23 ülke arasında savunma yatırım ve projelerinin geliştirilmesinin eşgüdüm içinde yapılmasını öne çıkarırken savunma harcamalarında büyük bir artış talep etmektedir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yardımının kesilmesi paralelinde Ukrayna'ya desteğin Avrupa Birliği tarafından devam edilmesine çağrı yapıyor. Bu kapsamda son 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya doğrudan askeri desteğinin 65 milyar avro iken Avrupa Birliği'nin 49 milyar avro destekte bulunduğunu hatırlatalım. Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri desteğinin kesilmesinin kabullenilmesiyle yılda 2 milyon topçu mermisi, hava savunma sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları temini Beyaz Kitap'ta öneriliyor. Dokümanda Ukrayna'nın Avrupa Birliği güvenlik altyapısına entegre edilmesi nihai hedef olarak belirlenmiş durumda. Bu hedeflere erişim ne kadar gerçekçi? Rapora göre Avrupa savunma sanayi bugün 23 devletin savunma ihtiyaçlarına karşılık verecek hacim ve süratte üretim yeteneğine sahip değil. Rapora göre çok parçalı ve asli oyuncular iç pazara yatırım yapıyor. Bu nedenle Avrupa Birliği üretim kapasitesini arttırmayı, dış tedarikçilere bağımlılığı azaltmayı ve üye devletler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa savunma harcamaları 2021'den bu yana %31 artarak 2024'te 326 milyar avroya ulaştı. Ancak bu rakam Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'den daha düşük kalmaya devam ediyor. Toplamda 950 milyar avroluk büyük bir yatırım paralelinde Rearm Europe acil askeri ihtiyaçları karşılamayı ve yıllardır süregelen yetersiz yatırımları tersine çevirmeyi amaçlamaktadır. Ancak 23 ülkenin ekonomileri bu meblağı halkın refahı ve mutluluğu pahasına tedarik etmeye hazır mıdır? Değildir. 950 milyar avro Rusya'yı caydırmaya yeter mi? Yetmez. Bu para kimden çıkacak? Halkın vergilerinden. Von der Leyen'in
Planına göre Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bütçelerinde milli gelirde %1,5'luk bir artış ile 4 yıl içinde mali alanda yaklaşık 650 milyar euro yaratabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda ayrıca füze savunması, insansız hava araçları ve siber güvenlik gibi kilit savunma alanlarına yatırım yapmalarına yardımcı olacak 150 milyar euroluk bir kredi aracı olan Avrupa için güvenlik eylemi fonları da sermaye piyasalarında toplanacak ve ulusal planlara dayalı olarak talep üzerine ilgili üye devletlere dağıtılacak. Halka daha çok vergi, daha çok kısıntı ve darboğaz tedbirleri uygulanacak. Avrupa Birliği ülkelerinin son günlerde savaşa hazırlık kampanyasına başlaması, 72 saatlik yiyecek stoklama tavsiyesi, bazı ülkelerde kadınların askere alınma girişimleri ve bunun gibi kamuoylarını savunma bütçelerine aktarılacak yüksek fonların yaratılması için yeni vergilere ve kemer sıkmaya hazırlama olarak görülebilir. Avrupa Birliği'nin 2006 yılında Güney Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik krizde halkın mevduatlarına el koyduğunu hatırlatalım. Tüm bu kemer sıkma politikalarına rağmen Rusya ile aradaki dengenin en az 5, en çok 10 yıl içinde sağlanabileceği tartışılıyor. Ruslar geliyor, yakında herkes Rusça konuşacak. Ruslar Polonya ve Baltık Cumhuriyetlerini işgal edecek gibi propagandalarla işsizlik, göçmen sorunu, ekonomik durgunluk, gelir dağılım eşitsizliği, orta sınıfın kaybolması gibi pek çok problemden kaynaklı sosyal patlama riski halledilmiş olacak. Avrupa'nın finans devleri kazanmaya devam edecek. İtalyan ortaklı Alman Rheinmetall gibi savunma firmaları Rusya tehdidi ve Amerika Birleşik Devletleri bizi terk ediyor söylemiyle son 70 yılda görülmemiş kazançlar elde etmeye başladı bile. Rheinmetall tahvilleri son 3 yılda %1000 kazanç sağladı. Özetle Avrupa Birliği Beyaz Kitap'ta sunulan planla Rusya'yı caydırmaktan çok ekonomik sıkıntı içinde marjinalleşen ve sosyal patlamaya doğru giden kendi halklarını dizginlemeye çabalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne güven kalıcı mı? Avrupa Birliği yetkilileri defaten NATO'nun Avrupa savunmasının merkezinde yer almaya devam ettiğine ve Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinin önemini korumakta olduğuna vurgu yapmaktadır. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın akrabası ve NATO müttefiki Kanada ile yüksek tarifler üzerinden bilek güreşine girdiği, Kanada Başbakanı'nın bu gelişmeler üzerine saldırı altındayız ve kendimizi savunacağız dediği, yine Trump'ın bir diğer NATO müttefiki Danimarka'yı küçük görerek bağlısı Grönland'ı egemenlik alanına katma isteğini, uluslararası emniyet ve güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var, buna sahip olmalıyız diyecek kadar dile getirdiği bir konjonktürde Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek Rusya'yı düşmanlaştırmaya ve Ukrayna üzerinden Avrupa-Rusya çatışmasına zemin hazırlamanın mantıklı bir nedenini bulmak zor. Bu kapsamda 27 Mart'ta Paris'te yapılan Ukrayna Gönüllüler Konferansı ile İngiltere, Fransa, Almanya ve İskandinav ülkelerinin Haziran ayında yapılacak NATO zirvesi öncesi ABD'siz Avrupa savunması için bir plan üzerinde çalıştıkları biliniyor. Ancak bu devralmanın Avrupa'nın kendi içinde değişik güç rekabetlerini tırmandıracağını belirtelim. Örneğin 1949'dan bu yana NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'nın komutanı Sakör daima bir Amerikalı orgeneral ya da oramiral oldu. Çift şapkalı bu şahıs aynı zamanda Almanya'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı'nın başıdır. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa savunmasından ve de 1945'ten bu yana devam eden Almanya işgalinden çekilirse bu görevi kim devralacak? İngiltere mi? Fransa mı? Trump yönetimi buna izin verecek mi? Bu aşamaya gelindiğinde büyük bir karmaşa çıkacağını söyleyebiliriz. Avrupa'nın silah üretim kapasitesi yetersiz. Avrupa ülkelerinin bütüncül anlamda tank, savaş gemisi ve uçak üretme yetenekleri kısıtlı. Örneğin son 3 yılda büyük değer kazanan Alman Rheinmetall,
Ukrayna'da tank fabrikası kurmayı planlıyor. Bu fabrika ayda 35 tank üretebileceği ifade ediliyor. Diğer yandan Avrupa'nın genel gemi inşa endüstrisi çok büyük olsa da ticari üretim değerleri yılda 10 milyarlarca avroya ulaşıyor. Savaş gemisi inşa kapasitesi çok daha küçük. Tam olarak devreye girdiğinde tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yılda ortalama 10-15 yeni savaş gemisi teslim etmeye yetecek kapasite mevcuttur. Diğer yandan Avrupa'nın savaş uçakları için üretim kapasitesi de Soğuk Savaş sonrası dönemde azaldı. Avrupa'nın en iyi bilinen çok rollü savaş uçağı olan Eurofighter Typhoon'un zirvede olduğu dönemde yılda yaklaşık 20-25 adet oranında üretilmişti. Endüstri analistleri teorik olarak tüm Avrupa Birliği uçak üretim kapasitesi yalnızca savaş uçaklarına ayrılmış olsaydı, yılda azami 40 ila 60 yeni savaş uçağı üretebileceğini öne sürüyorlar. Diğer yandan Rusya, son 3 yıllık savaş tecrübesi paralelinde ayda 100 tank üretebilecek kapasiteye erişti. Savaş gemisi üretim hızı Avrupa'nın yarısı civarında. Rusya son 3 yılda ürettiği savaş uçağı sayısını yıllık 25'ten 50'ye çıkardı. Avrupa sömürgeci geçmişinden kurtulamıyor. Bugün Avrupa'nın ağır toplarının pek çoğunun İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya 19. ve 20. yüzyıl geçmişleri sömürgecilik üzerine kurulu. Uzak diyarların emeği ve tüm zenginlikleri emperyalizme dönüşen kapitalizm sayesinde Avrupa'da sermaye birikimine ve zenginleşmeye neden oldu. Askeri, ekonomik ve yumuşak güçle çoğunluk büyük ticari firmalar ve donanmalar üzerinden köleleştirilen bu fakir ve korumasız devletler yüzyıllarca sömürüldü. Bugün Afrika'nın geri kalmasının en büyük nedeni 15-17. yüzyıllar arasında ucuz emek olarak köleleştirilen milyonlar ve daha sonra başta altın olmak üzere değerli mineral ve madenlerin sınırsızca ve acımasızca sömürülmesidir. Avrupa bugün sömürdüğü ülkelerden değişik nedenlerle göç eden mülteciler, kaçak göçmenlerle dolup taşmaktadır. Afrika kıtası ve bilhassa Sahel bölgesi Akdeniz kıyıları üzerinden Avrupa limanlarına erişim için her yolu denemektedir. Bu göçün durması Afrika'da kan dökülmesinin durmasına, iç savaşların sona ermesine ve ekonomik istikrarın tesis edilmesine bağlıdır. Afrika'nın bugünkü nüfusu 1,4 milyardır. Yüzyılın başında bu nüfus 133 milyon idi. Mantıklı düşünen birine göre Avrupa 11 kat bu artıştan etkilenmemek için Afrika'da istikrar yaratmalı ya da istikrar yaratacak güçlerle işbirliği yapmalıdır. Bugün Afrika'da en büyük istikrar yaratıcı devlet Çin'dir. Avrupa Birliği'nin Afrika'da Çin'i rakip olarak değil, işbirliği unsuru olarak görmesi gerekirken Avrupa Birliği Çin'i rakip görmektedir. Avrupa sömürgeci kimliğiyle Afrika'da Çin'in güçlenmesinden rahatsız olmaktadır. Bu durum Avrupa'ya yönelik göçün önlenmesine hizmet etse de bu anlayıştan kurtulamıyorlar. Türkiye için dersler. Diğer yandan ülkemiz son 67 yıldır Avrupalı olmak için Avrupa Birliği kapılarında sürekli oyalanan ve tam üyeliğe kabul edilmeme olasılığı son derece yüksek bir ülkedir. Bugüne kadar Türkiye'nin herhangi bir jeopolitik çıkarına asla müspet yaklaşımla bakmamış Avrupa Birliği bu kez Beyaz Kitap'ta şunları söylüyor. Türkiye, Avrupa Birliği üyeliği için aday bir ülke ve aynı zamanda müşterek güvenlik ve savunma politikası alanında uzun süredir bir ortaktır. Avrupa Birliği, Nisan 2024 tarihli Avrupa Konseyi kararlarına uygun olarak Avrupa Birliği için önem arz eden tüm konularda işbirliği yolunda ilerlemek için Türkiye'nin eşit taahhüdüne dayalı olarak ortak çıkarların tüm alanlarında karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık geliştirmek için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Peki Türkiye bu konuda Avrupa Birliği'nden taviz almadan gelecek tekliflere evet diyecek midir? Eşsiz jeopolitik konumunu ve Mehmetçiğin kanını
sömürgeci kimliğinden kurtulamayan Avrupa Birliği'ne teslim etme riskini göze alacak mıdır? Türkiye, Avrupa Birliği'ne Atatürk'ün bağımsızlık gözlükleriyle mi, yoksa Avrupa'nın sömürgeci geçmişini yok sayan batıcı gözlükleriyle mi bakacaktır? Beyaz Kitab'ın başlangıç bölümünde yer alan şu paragraf dikkat çekicidir. Kurallara dayalı uluslararası düzeni devam ettirmek hem çıkarlarımız hem de değerlerimizin ifadesi açısından en büyük öneme sahip olacaktır. Ancak bu 10 yılın ikinci yarısında yeni bir uluslararası düzen oluşacaktır. Bu düzeni kendi bölgemizde ve uzağımızda biz şekillendirmedikçe devletler arası rekabet periyodunun yaratacağı topyekün savaş dahil her türlü menfi sonuçlarının pasif alıcısı biz olacağız. Tarih hareketsizliğimizi asla affetmeyecektir. O zaman sormak lazım. Hangi kural temelli düzenden bahsediyorsunuz? O düzen 2001 sonrası ortadan kalktı. Diğer yandan Avrupa Birliği'nin jeopolitik ve ekonomik çıkarlarına uyan düzenin Türkiye'nin çıkarlarına uyum sağlayacağını bekleyebilir miyiz? Avrupa Birliği parçalanmamıza yol açacak güneyimizde denize çıkan Kürdistan'dan, Ege'de Yunanistan kaynaklı sorun alanlarında aleyhimizde düşmanca taraf tutmaktan, Mavi Vatan'dan tecridimize neden olacak seviye haritasından ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını inkar politikalarından vaz mı geçmiştir? İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma Avrupa Birliği ülkelerinden karşı çıkan oldu mu? Ukrayna Savaşı'nın devamını Avrupa Birliği neden istiyor? Ortada salt bir gerçek vardır. Avrupa Birliği kendi içinde savunma harcamalarını arttırmak ve bunu halktan temin edebilmek için zaten yoksullaşmış halkını kemer sıkmaya yöneltecektir. Bu da ancak düşman yaratmakla, demokratik haklara sınır getirmekle mümkün olabilir. Diğer yandan Avrupa Birliği ve ekonomik ve jeopolitik çıkarları Türk çıkarları ile çatışma rotasındadır. Ekonomik durgunluğun krize dönüştüğü, yozlaşmanın her kurumu yok ettiği, yoksulluğun hızla arttığı, ifade özgürlüğünün Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de ağır şekilde eleştirdiği üzere bir tweet yüzünden tutuklama düzeyine geldiği Avrupa Birliği'nin Türk savunma politikasında yeri asla çıkarımıza olmayacaktır. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 2024 Münih Güvenlik Konferansı'nda şunu söylemişti. Batılı hakimiyeti dönemi gerçekten sona erdi. Bu teorik olarak anlaşılsa da bu yeni gerçeklikten her zaman pratik sonuçlar çıkaramadık. Yeni koşullar çoktan oluştu. Bunu Avrupa Birliği bile itiraf ederken Türkiye'nin gerek iktidar gerekse muhalefetin en üst seviyede temsilcileri tarafından Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde ısrarcı olması ancak Tanzimat döneminin Avrupa hayranlığı, mütareke dönemi İstanbul'un İngiliz, Sivas Kongresi'nin Amerikan mandacılığı kompleksiyle izah edilebilir. Hatırlatalım, dünya çok hızlı dönüyor. Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üye olduğunda Avrupa Birliği'nin sınırları Suriye, İran ve Irak'a dayanacaktır. Söz konusu ülkelerle Avrupa Birliği'nin ilişkileriyle Türkiye'nin ilişkileri kaçınılmaz şekilde jeopolitik kriz ve sürtünme alanları yaratacaktır. NATO müttefiklerimizin Suriye Kürdistan'ında Türkiye aleyhine yaptıkları ortada değil midir? Alınmayacağı kesin olmasına rağmen hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üye olmaktır. Hayali ne jeopolitikle ne de tarihle örtüşüyor. Türkiye'nin çağdaş uygarlıklar seviyesine gelmesi için Avrupa Birliği üyesi olması da gerekmiyor. Demokrasi mantrası altında 1945 sonrası Batı'ya teslimiyetin Türkiye'yi getirdiği durum ortadadır. Bugün güzel ülkemizde yoksulluk, yolsuzluk, ahlaki çöküntü, antilaik ve bölücü kamplaşma, mutlakiyetlerde yaşanacak tarz ve kapsamda hukukun siyasi amaçlara araç edilmesi
tarihinde görülmedik seviyelerde zirve yapmış durumdadır. Avrupa için milyonlarca göçmenin deposuna dönüşmüş güzel vatanımız, batıya teslimiyet, niteliksiz siyaset, jeopolitik körlük, yolsuzluk ekonomisi ve çürümenin anaforuna yakalanmıştır. Bu karmaşadan kurtulmanın rotası, Kemalizme geri dönmek ve Türk dünyası ile entegre olacağımız Asya yüzyılına katılmaktır. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştıkça ucuz Türk kanı hayaliyle kapımıza gelecektir. Bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan'da geçen hafta askerlerin Türk karşıtı küfürlerle yürüyüşü ya da Güney Kıbrıs'ta yeni bir EOKA terör örgütünün Türkler aleyhinde kuruluşunun başladığı günlerde Amerikan firması Chevron, Girit'in güneydoğusunda yeni lisans sahalarında doğal gaz araştırmalarına başlıyor. Libya'nın münhasır ekonomik bölge sınırlarına tecavüz eden ve Türkiye'nin 2019'da Libya ile yaptığı deniz sınırlandırma anlaşmasının ruhuna ve esasına tecavüz eden bu gelişmeye Libya artık itiraz edemiyor. Halbuki başlangıçta itiraz edebiliyordu. Artık Libya bile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği karşısında Türkiye'nin, bırakalım kendisinin, Ankara'nın kendi çıkarlarını bile koruyamayacak seviyeye geldiğini görmekte. Suriye'de yaşanan skandaldan sonra Rusya ve Çin de Türkiye'nin yanında durmayacaktır. İç siyasi hesaplaşmalar ve iktidar mücadelesi için gelecek kuşaklarımızın jeopolitik kazanımları heba edilemez. İç cephe ve barış ortamının bu kadar kırılgan olduğu ve toplumsal sözleşmenin büyük yara aldığı günümüzde gerek İran üzerinden gerekse Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi gibi konularda hata yapma seçeneğimiz yoktur. 100 yıldır savaşmayan Türk, eğer savaşacaksa kendi çıkarları için savaşmalıdır. Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları için değil. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya